Herkese merhabalar. Bugün sizlere Norveç ülkesi hakkında 10 şaşırtıcı gerçeği anlatacağım. Norveç, İskandinavya'nın en kuzeyinde yer alan bir ülke ve doğal güzellikleri, yüksek yaşam standartları ve ilginç kültürüyle dikkat çekiyor. Peki Norveç hakkında ne kadar bilgi sahibiyiz? Bu videoyu izledikten sonra Norveç hakkında hiç duymadığınız bazı gerçeklerden haberdar olacaksınız. Kanalımıza abone olup ve videomuzu beğenip bizleri desteklediyseniz videoya geçebiliriz. İyi seyirler. 1 numara. Norveç'in şövalyelik yapan kral pengueni vardır. Evet, yanlış duymadınız. Edinburgh hayvanat bahçesinde dereceli bir Norveç subayı bulabileceğinizi kim bilebilirdi? Bu penguenin adı Nils Olav ve 1972 yılında Norveç Kraliyet Muhafızları tarafından maskot olarak seçilmiştir. Nils Olav, Edinburgh hayvanat bahçesinde yaşayan 3. penguendir. İlk Nils Olav 1987 yılında ölmüş, yerine 2. Nils Olav gelmiştir. 3. Nils Olav ise 2016 yılında göreve başlamıştır. Nils Olav, Norveç Kralı 5. Harald'ın onayıyla şövalyelik unvanını alan ilk penguen olmuştur. Şövalyelik töreninde kralın bir mesajı okunmuş ve Nils Olav'ın şövalyelik almak için yeterli gurur ve şerefli olduğu belirtilmiştir. Aynı zamanda Edinburgh Hayvanat Bahçesi'nde kendisine sunulan 1.2 metre yüksekliğinde bronz bir heykele de sahiptir. Heykelin üzerinde hem Norveç Kraliyet Muhafızlarının hem de Edinburgh askeri dövmenin referansları bulunmaktadır. Ayrıca Nils Olav, Norveç'in Bouvet adalarının baronu olarak da anılmaktadır. Bouvet adaları dünyanın en ıssız ve en uzak adalarından biridir ve Norveç'e aittir. 2 numara. Yazılı dilin 2 tane resmi şekli vardır. Norveç'te konuşulan dilin adı Norveççedir. Ancak yazılı olarak 2 farklı şekilde ifade edilir. Bokmål ve Nynorsk. Bokmål, Danca'dan türemiş ve ülkenin nüfusunun yaklaşık %85 tarafından kullanılmaktadır. Nynorsk ise daha çok kırsal bölgelerde konuşulan geleneksel lehçelerden oluşmuş ve nüfusun yaklaşık %15 tarafından kullanılmaktadır. Bokmål ve Nynorsk, Norveç Anayasası'nda eşit statüye sahiptir ve her ikisi de resmi yazı dildir. Norveçliler okulda hem Bokmål hem de Nynorsk öğrenirler. Ancak genellikle birini ana yazılı dilleri olarak seçerler. Bokmål Danca'dan türemiş olsa da zamanla Norveç'in konuşulan dillerine yaklaşmıştır. Bokmål Norveç'in doğu ve kuzey bölgelerinde daha yaygındır. Bokmål aynı zamanda Norveç'in en büyük şehri olan Oslo'nun yazılı dilidir. Nynorsk 19. yüzyılda dil bilimci Ivar Aasen tarafından oluşturulmuştur. Aasen, Norveç'in batı ve güney bölgelerindeki farklı lehçeleri araştırmış ve bunlardan ortak bir yazı dili yaratmıştır. Bokmål ve Nynorsk arasında hem sözcük dağarcığı hem de gramer açısından farklılıklar vardır. Örneğin Bokmål'de ben anlamına gelen kelime Jack iken Nynorsk'ta ektir. Bokmål'de ev anlamına gelen kelime hus iken Nynorsk'ta hus veya heim'dir. Bokmål ve Nynorsk arasında bir rekabet olduğu söylenebilir. Bazı Norveçliler Bokmål'ın Danca'nın etkisini yansıttığı ve Nynorsk'un daha safça bir Norveççe olduğunu düşünürken bazıları da Nynorsk'un yapay ve zor bir dil olduğunu ve Bokmål'ın daha pratik ve modern olduğunu savunur. Ancak her iki dil de Norveç kültürünün önemli bir parçasıdır. 3 numara. Norveç'in ilk kralı bir Viking olmuştur. Norveç tarihi Viking çağı boyunca Batı uygarlığını büyük ölçüde etkileyen cesur ve maceracı denizcilerle doludur. Bu Vikinglerden biri de Harald Harfagre, güzel saçlı Harald adlı savaşçıdır. Harald 872 yılında Hafthorpt Savaşı'nda rakip krallıkları yenerek Norveç'i birleştirmiş ve ülkenin ilk kralı olmuştur. Harald Harfagre, Norveç'in ilk kralı olmasının yanı sıra İskandinav mitolojisinde de önemli bir yere sahiptir. Harald'ın babası Halfdan Siyah, Tanrı Odin'in soyundan geldiğine inanılırdı. Harald Harfagre, güzelliğiyle ünlü bir prenses olan Gida'yı etkilemek için Norveç'i birleştirmeye yemin etmiştir. Gida, Harald'ın evlenme teklifini reddetmiş ve ancak tüm Norveç'i yönettiği zaman onunla evlenebileceğini söylemiştir. Harald Harfagre, Norveç'i birleştirdikten sonra ülkenin yönetimini oğulları arasında paylaştırmıştır. Ancak bu durum oğulları arasında çekişmelere ve savaşlara yol açmıştır. Harald Harfagre ölümünden sonra Norveç'in en büyük kraliyet mezarlığı olan Høygenes'e gömülmüştür. Mezarlığın üzerinde devasa bir taş yığını bulunmaktadır. Harald Harfagre günümüzde hala pek çok ünlü kişinin atalarından biri olarak kabul edilmektedir. Örneğin İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, ABD eski başkanları George Bush ve Barack Obama, İsveç Kralı Carl Gustaf ve Norveç Kralı Harald gibi
gibi isimler Harald Harfagren'in soyundan geldiklerini iddia etmektedirler. 4 numara. Norveçliler epey sportif insanlardır. Norveç dünyanın en sporsever ülkelerinden biridir. Özellikle kış sporlarına ilgi duyan Norveçliler kayak, buz pateni, snowboard, biatlon gibi spor dallarında pek çok başarı elde etmişlerdir. Örneğin kış olimpiyatlarında en çok madalya kazanan ülke Norveç'tir ve toplamda 368 madalyaya sahiptir. Norveçliler kış sporlarının yanı sıra futbol, atletizm, handbol, bisiklet, yelken, golf ve rugby gibi spor dallarında da başarılıdır. Ülkenin coğrafi yapısı, dağcılık, kaya tırmanışı, kayakla yürüyüş, kano, rafting, dalış ve balıkçılık gibi aktiviteler için idealdir. Norveç'te her yıl düzenlenen birçok doğa spor etkinliği vardır. Örneğin Norseman Extreme Triathlon dünyanın en zorlu triatlon yarışlarından biridir. Norveçliler sporu bir yaşam tarzı olarak benimsemişlerdir. Ülkede spor yapmak için pek çok olanak ve teşvik bulunmaktadır. Örneğin Norveç'te her 5 kişiden biri bir spor kulübüne üyedir. Ayrıca Norveç hükümeti sporu desteklemek için yüksek bütçe ayırmakta ve sporculara eğitim ve sağlık hizmetleri sunmaktadır. Norveçliler sporu izlemeyi de severler. Ülkede en çok izlenen spor programları arasında kış olimpiyatları, Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası ve Tour de France yer almaktadır. Norveçliler ayrıca kendi ulusal spor etkinliklerine de büyük ilgi gösterirler. Örneğin Holmenkollen Sky Festival dünyanın en büyük kayak festivalidir ve her yıl yaklaşık 100.000 kişi tarafından izlenir. Norveçliler sporda fair play'e önem verirler. Norveç'te sporda dürüstlük ve saygı değerleri vurgulanır ve sportmenliğe aykırı davranışlar hoş karşılanmaz. Örneğin 2006 kış olimpiyatlarında Norveçli biatloncu Ole Einar rakibi Sven Fischer'in silahının bozulduğunu görünce ona yedek silahını vermiştir. Bu jestiyle hem rakibine hem de spora saygısını göstermiştir. 5 numara. Birleşmiş Milletler'in kurulmasında öncülerdir. 1945 yılında San Francisco'da düzenlenen Birleşmiş Milletler Kuruluş Konferansı'na katılan 50 ülke arasında yer almıştır. Norveç aynı yıl Birleşmiş Milletler Anlaşması'nı imzalamış ve 27 Kasım 1945'te resmen üye olmuştur. Norveç, Birleşmiş Milletler'in kurucu üyelerinden biridir ve uluslararası barış ve güvenliğe katkıda bulunmuştur. Özellikle Nobel Barış Ödülü'nün verildiği yer olan Oslo, dünyanın en prestijli ödüllerinden birine ev sahipliği yapmaktadır. Norveç, Birleşmiş Milletler'in çeşitli organlarında aktif bir rol oynamaktadır. Norveç, Birleşmiş Milletler'in barış gücü operasyonlarında önemli katkılarda bulunmaktadır. Norveç, 1948'den beri 40'tan fazla barış gücü operasyonuna yaklaşık 42.000 personel göndermiştir. Norveçli askerler ve siviller, Orta Doğu, Afrika, Asya ve Avrupa'daki çatışma bölgelerinde barışın sağlanması ve korunması için çalışmışlardır. Norveçli askerler ayrıca Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen ilk barış gücü olan Birleşmiş Milletler Acil Gücü'nün kurucu üyelerindendir. Norveç, Birleşmiş Milletler'in insan hakları savunucularından biridir. Norveç, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin hazırlanmasında önemli bir rol oynamıştır. Bildirinin baş mimarı olan Eleanor Roosevelt ile yakın işbirliği içinde olan Norveçli diplomat John Peterson bildirinin taslağını yazmıştır. Norveç ayrıca İnsan Hakları Konseyi'nin kurulmasını desteklemiş ve 2006-2009 ve 2013-2015 yılları arasında konseyin üyesi olmuştur. 6 numara. Dünyanın en mutlu ülkeleri arasındadır. Norveç, Birleşmiş Milletler'in Dünya Mutluluk Raporu'na göre dünyanın en mutlu ülkelerinden biridir. 2020 yılında yayınlanan raporda Norveç 153 ülke arasında 5. sırada yer almıştır. Bu sıralamada Norveç'i etkileyen faktörler arasında kişi başına düşen gelir, sağlık, sosyal destek, özgürlük, cömertlik ve yolsuzluk algısı gibi unsurlar bulunmaktadır. Norveç aynı zamanda dünyanın en mutlu işçilerine sahip olan ülkedir. Gallup'un 2019 yılında yaptığı bir araştırmaya göre Norveç'te çalışanların %74'ü işlerinden memnundur. Bu oran dünya ortalamasının 2 katından fazladır. Norveç'te işçilerin yüksek maaşlar, esnek çalışma saatleri, sosyal güvenlik ve iş yaşam dengesi gibi avantajları vardır. Şaşıracaksınız ama Norveç aynı zamanda dünyanın en mutlu hayvanlarına da sahip olabilir. Norveç'te hayvan hakları konusunda oldukça ileri bir yasal düzenleme vardır. Hayvanlara işkence yapmak veya onları ihmal etmek ciddi bir suçtur. Ayrıca hayvanların refahını korumak
yaşamak için pek çok girişim ve kuruluş bulunmaktadır. Örneğin Norveç'te kedi otelleri, köpek parkları ve hayvan bakım merkezleri gibi hizmetler mevcuttur. 7 numara. Yaz aylarında güneş batmaz. Norveç, dünyanın en kuzeyinde yer alan ülkelerden biri olduğu için yaz aylarında güneşin batmadığı bir fenomen yaşanmaktadır. Bu olaya gece yarısı güneşi denir ve özellikle Kuzey Kutup Dairesi'nin üzerindeki bölgelerde görülür. Bu bölgelerde güneş 20 Mayıs ile 22 Temmuz arasında hiç batmaz ve 24 saat boyunca aydınlık olur. Gece yarısı güneşi dünyanın en kuzeyinde yer alan ülkelerden sadece birkaçı da görülebilen bir doğa olayıdır. Bu ülkeler arasında Norveç'in yanı sıra İsveç, Finlandiya, Rusya, Kanada, Alaska ve Grönland bulunmaktadır. Gece yarısı güneşi, güneşin yörüngesinin eğikliği ve dünyanın eksen eğikliği nedeniyle oluşur. Yaz aylarında kuzey yarımküre güneşe daha yakın ve daha dik bir açıyla dönerken, güney yarımküre ise güneşten daha uzak ve daha düz bir açıyla döner. Bu durum kuzey yarımküredeki günlerin uzun, gecelerin kısa, güney yarımküredeki günlerin kısa, gecelerin ise uzun olmasına neden olur. Gece yarısı güneşi Norveç'in iklimi ve bitki örtüsü üzerinde de etkilidir. Gece yarısı güneş sayesinde Norveç'te yaz aylarında ortalama sıcaklık 15-25 derece arasında değişir. Ayrıca gece yarısı güneşi altında bitkiler daha hızlı büyür ve çiçek açarlar. Örneğin Norveç'te yetişen bazı meyveler ve sebzeler dünyanın başka yerlerinde yetişenden daha tatlı ve lezzetlidir. 8 numara. Kuzey ışıkları avına çıkabilirsiniz. Norveç aynı zamanda kuzey ışıkları olarak da bilinen Aurora Borealis'in en iyi görüldüğü yerlerden biridir. Kuzey ışıkları güneş rüzgarlarının dünyanın manyetik alanı ile etkileşim girdiğinde atmosferde oluşturduğu renkli ışık oyunlarıdır. Bu muhteşem doğa olayını izlemek için en uygun zaman Eylül ile Mart ayları arasıdır. Kuzey ışıklarının renkleri atmosferdeki farklı gaz moleküllerine bağlıdır. En yaygın renk yeşildir. Çünkü oksijen molekülleri ile etkileşime girer. Kırmızı, mavi ve mor renkler ise daha yüksek rakımlarda azot molekülleri ile etkileşime girer. Kuzey ışıklarının şekilleri ve hareketleri güneş rüzgarlarının yoğunluğu ve yönüne bağlıdır. Bazı geceler kuzey ışıkları sakin ve sabit bir şekilde parlar. Bazı geceler ise kuzey ışıkları dans eder, dalgalanır ve kıvılcım saçar. Kuzey ışıklarını görmek için en iyi yerlerden biri Tromsø şehridir. Tromsø, Norveç'in kuzeyinde yer alan ve kuzeyin Paris'i olarak adlandırılan bir şehirdir. Tromsø, kuzey ışıkları avcıları için pek çok seçenek sunar. Örneğin kuzey ışıkları turları, kızak gezileri, kayak gezileri, karavan gezileri gibi aktiviteler yapabilirsiniz. Kuzey ışıklarını görmek için en iyi zaman gece yarısıdır. Çünkü gece yarısı güneşin tam karşı tarafında olduğunuz için güneş rüzgarlarının etkisi en fazla olur. Ayrıca gece yarısı güneşi ile karışmaması için karanlık bir ortamda olmanız gerekir. 9 numara. Norveç'in ulusal içeceği akevit veya aquavit'tir. Akevit, patates veya tahıldan yapılan ve içerisinde kimyon tohumu, dereotu, rezene, anason ve portakal kabuğu bulunan bir alkollü içecektir. Akevit genellikle yemeklerden sonra veya özel günlerde içilir ve Norveç kültürünün önemli bir parçasıdır. Akevit, Norveç'in yanı sıra İsveç, Danimarka, Almanya ve Hollanda gibi ülkelerde de üretilir ve tüketilir. Ancak her ülkenin akevitinin kendine özgü bir tadı ve aroması vardır. Örneğin Norveç akeviti genellikle meşe fıçılarda olgunlaştırılır ve karamel rengi alır. Akevit kelime anlamı olarak yaşam suyu demektir. Bu isim Latince'de aquavita'dan gelir ve eski zamanlarda akevitin sağlığa faydalı olduğuna inanılır. Akevit aynı zamanda Norveç'in ulusal şiiri olan Henrik Ibsen'in Peer Gynt adlı eserinde de geçer. Akevit Norveç'te en çok yılbaşı, Paskalya ve ulusal gün olan 17 Mayıs'ta içilir. Bu özel günlerde Norveçliler geleneksel yemekleri olan tuzlanmış kuzu eti, lahana turşusu ve patates ile birlikte akevit içerler. Akevit, Norveç'te pek çok çeşidi olan bir içecektir. Örneğin Linje Aquavit adlı bir marka, akevitini Avustralya'ya geri getirmek için gemilerde taşır. Bu sayede akevit, meşe fıçılarda deniz suyunun dalgalanmasıyla karışır ve daha zengin bir tat kazanır. Akevit, Norveç'te sadece içki olarak değil, aynı zamanda yemek yapmak için de kullanılır. Örneğin akevit ile marine edilmiş somon, akevit ile tatlandırılmış hardal sosu veya akevit ile pişirilmiş kremalı mantar çorbası gibi yemekler vardır. 10 numara.
Kahve yaklaşık 280 yıl önce Norveç'e gelmiştir. Fakat 1870'lere kadar kabul görmemiştir. Norveçliler dünyanın en çok kahve tüketen insanları arasındadır. Ancak kahvenin Norveç'te uzun bir geçmişi yoktur. Kahve ilk olarak 18. yüzyılın başlarında Norveç'e gelmiştir. Ancak o zamanlar sadece zenginler tarafından içiliyordur. 1870'lerde ise kahve fiyatları düşmüş ve daha geniş kitlelere ulaşmıştır. O zamandan beri Norveçliler kahveyi sevmiş ve geleneksel bir içecek haline getirmişlerdir. Norveç'te kahve içmek sosyal bir ritüeldir. Norveçliler arkadaşları, aileleri veya iş arkadaşları ile birlikte kahve içmeyi severler. Bu yüzden Norveç'te kahve daveti adı verilen bir gelenek vardır. Kahve daveti, ev sahibinin misafirlerine kahve ve tatlı ikram ettiği samimi bir buluşmadır. Norveç'te kahve içmenin bir de dini boyutu vardır. Norveç'in büyük bir bölümü Lüterci Hristiyandır ve Lütercilik kahveyi günah olarak görmez. Hatta bazı Lüterci papazlar kahvenin Tanrı'nın insanlara verdiği bir armağan olduğunu söylerler. Bu nedenle Norveç'te kiliselerde dahi kahve servisi yapılır. Norveç'te kahve üretimi yoktur. Ancak kahve ithalatı ve ihracatı vardır. Norveç dünyanın en büyük kahve ithalatçılarından biridir ve yılda yaklaşık 45 bin ton kahve ithal ederler. Norveç'in en çok ithal ettiği kahveler Brezilya, Kolombiya ve Vietnam'dan gelir. Norveç ayrıca özel olarak kavrulmuş ve paketlenmiş kahveleri de başka ülkelere ihraç eder. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Sizlere Norveç hakkında 10 şaşırtıcı gerçeği anlattım. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bu konseptte videoların devamının gelmesini istiyorsanız beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü sizler için daha birçok ilginç video hazırlıyorum. Şimdilik görüşmek üzere, hoşça kalın.